Düşün, binlerce yıllık bir tarih, sayısız sürgün, gizemli öğretiler ve dünyanın dört bir yanına yayılmış milyonlarca insan. Ama ilginç olan şu ki, Yahudilik hakkında bildiklerimizin büyük kısmı aslında oldukça yüzeysel. Bugün sana Yahudilik hakkında çoğu insanın daha önce hiç duymadığı 10 gizemli ve şaşırtıcı gerçeği anlatacağım. Ve bazıları gerçekten düşündüğünden çok daha ilginç olabilir. Ama videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Eğer böyle merak uyandıran içerikleri seviyorsan, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu tarz içerikler sen destek verdikçe daha fazla kişiye ulaşıyor. Ayrıca videonun sonunda sana küçük bir soru soracağım. O yüzden yorum yapmayı da unutma. Hazırsan başlayalım. Öncelikle Yahudilik, insanlık tarihinin en eski tek tanrılı dinlerinden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 3500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yani bugün bildiğimiz birçok din ortaya çıkmadan çok önce Yahudiler tek bir tanrıya inanıyordu. Tarihçiler ayrıca bu inancın daha sonra ortaya çıkan Christianity ve İslam üzerinde de büyük etkisi olduğunu söyler. İkinci ilginç bilgi ise kutsal kitaplarıyla ilgili. Birçok kişi Yahudilerin kutsal kitabının sadece Torah, yani Tevrat olduğunu düşünür ama aslında durum bundan biraz daha karmaşıktır. Tevrat, 3 bölümden oluşan daha büyük bir kutsal metin bütününün yalnızca bir parçasıdır. Bu 3 bölüm birlikte Tanak olarak bilinir ve Yahudi kutsal metinlerinin tamamını ifade eder. Şimdi biraz daha gizemli bir konuya geçelim. Yahudilikte Tanrı'nın özel bir adı olduğuna inanılır. Bu isim eski metinlerde 4 harfle yazılır ve YHWH olarak bilinir. Ancak bu isim o kadar kutsal kabul edilir ki çoğu Yahudi onu yüksek sesle söylemez. Bunun yerine genellikle Adonai ya da Haşem gibi farklı kelimeler kullanılır. Bu gelenek binlerce yıldır devam eder ve Tanrı'nın adının saygıyla korunması gerektiğine inanılır. Ama Yahudilikte ilginç olan tek şey bu değil. Şimdi sıradaki bilgi, Yahudilerin haftanın en kutsal günüyle ilgili. Birçok insan için hafta sonu pazar günüyle ilişkilidir. Ancak Yahudiler için haftanın en kutsal günü Şabbat yani Şabat'tır. Şabat, Cuma günü güneş battığında başlar ve cumartesi akşamına kadar devam eder. Bu süre boyunca çalışmak, alışveriş yapmak, hatta bazı geleneklere göre elektrik kullanmak bile yasak kabul edilir. Bunun nedeni ise Şabat'ın tamamen dinlenmeye, ibadete ve aileyle vakit geçirmeye ayrılmış kutsal bir zaman olmasıdır. Şimdi ise Yahudiliğin en şaşırtıcı kurallarından birine gelelim. Bir kişinin Yahudi sayılması için çoğu zaman annesinin Yahudi olması gerekir. Yani Yahudi kimliği geleneksel olarak anne üzerinden aktarılır. Bu kural binlerce yıldır Yahudi toplumlarında uygulanmaktadır ve Yahudi kimliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Peki Yahudiler neden dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda? Bunun nedeni tarih boyunca yaşanan büyük sürgünlerdir. Antik çağlardan itibaren farklı imparatorluklar Yahudileri yaşadıkları topraklardan sürmüştür. Bu yüzden Yahudi toplulukları Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Tarihte bu yayılma Jewish diaspora olarak bilinir. Ama Yahudilikle ilgili belki de en gizemli alan mistik öğretileridir. Yahudi mistisizmine Kabbalah denir. Kabala'ya göre evren sadece gördüğümüz dünyadan ibaret değildir. Harflerin, sayıların ve kutsal metinlerin içinde saklı daha derin anlamlar vardır. Bu nedenle Kabala yüzyıllar boyunca oldukça gizemli bir öğreti olarak kabul edilmiştir. Şimdi sana ilginç bir istatistik daha söyleyeyim. Yahudiler dünya nüfusunun küçük bir bölümünü oluştursa da bilim ve akademi dünyasında oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Nobel ödülü kazanan bilim insanlarının önemli bir kısmı Yahudi kökenlidir. Ünlü fizikçi Albert Einstein da bunlardan biridir. Ve son olarak, Yahudiler için en kutsal yerlerden biri Kudüs'te bulunan Western Wall, yani ağlama duvarıdır. İnsanlar buraya gelip dua eder, dileklerini küçük kağıtlara yazıp duvarın taşlarının arasına bırakır. Binlerce yıldır devam eden bu gelenek, Yahudi tarihinin ne kadar köklü olduğunu gösterir. Peki sen bu bilgilerden kaç tanesini daha önce biliyordun? Yorumlarda mutlaka yaz. Eğer böyle gizemli ve ilginç bilgiler hoşuna gidiyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü Zeynlis'te seni şaşırtacak daha çok içerik var.